Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem güzel hem şık, gösterişli, harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Bu güzel modeli sizlerle sevgili hanımlar şöyle polo suyun güzel hardal rengi bir ipiyle yapacağız. Modelimizi yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği hem kolay hem şık hem gösterişli harika güzel çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağız. Rengimiz de çok tatlış ve güzel ve bu modelime de çok yakıştı sevgili hanımlar. Evet şöyle bu ipimi kullanabilmek için bu ipimle örebilmek için 3,5 milim şiş kullanacağım arkadaşlar. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şişlerinizi ayarlayın. Hemen modelimin anlatımına geçiyorum. Bu arada sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet şöyle hemen ilmek sayılarımız 4 ve 4'ün katları artı bir ilmekten oluşuyor. Bu modelimizin daha önce sizlerle teklisini yapmıştık. Şimdi aralara kaydırmalısını yapacağız arkadaşlar. Siz teklisini çok sevmiştiniz. İnşallah kaydırmalısını da seveceğinizi düşünüyorum. Gerçekten hardal rengime çok yakıştı. Sizler de yapabilirsiniz. Evet şöyle 4 ve 4'ün katlarında ilmeklerimizi atalım. Desenimizi kurmaya başlayalım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ve artı bir ilmek. Bakın şöyle 4, 4, 4, 4 ve artı bir ilmek. Hemen kurmaya başlayalım. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Ben sadece model anlatacağım için sevgili hanımlar lastik yapmadan size modelimi anlatacağım. Hemen modelimin arka yüzündeyim. Modelimi ön yüzünden kurmaya başlayacağım. Şöyle arka yüzünde bir sıra düz örelim. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum. Bir sıra düz örüyorum. Modelim gerçekten çok güzel sevgili hanımlar. Bu deseni kaçırmayın diyorum. Bluzlarda, kazaklarda, yeleklerde, hırkalarda, bayan örgülerinde, anne örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz bebek örgülerinde, yelek modelinin her çeşidinde, hırka modelinin her çeşidinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi desenimi ben ön yüzde kurmaya başlıyorum. Modelimin birinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek düz ördüm. Bakın. Pardon. Şöyle bir ilmeği 2 defa öreceğiz. Bir kere ördüm. Doladım. İlmeğimi bir kez daha ördüm. Aynı ilmeği 2 kere ördüm yani. Pardon dolamayacağız. Yine karıştırdım burayı. Evet arka yüzde tamamladık. Ön yüzdeyiz. Modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Bir ilmeği 2 defa örüyorum. Bakın 1. Aynı ilmeği bir kez daha örüyorum 2. Yani şu şekilde 2 kere dolamış oluyorum. 3 ilmek ters 1, 2, 3. 3 ilmek ters. Yine dördüncü ilmeğe geldiğimde 1, aynı ilmeği bir daha örüyorum 2. Bakın. Tekrar 3 ters. 1, 2, 3. Yani bir ilmeği 2 defa örüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle 2 kere dolayıp çıkarma işlemi yapmış oluyoruz yani burada. 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğinde düz ördüm. Modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş oldum. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi bir ilmeği 2 kere ördüğüm ilmeği ipi kendimden taraf alıyorum. Örmeden diğer şişimi alıyorum. İpim tekrar ön tarafta. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. İpim benden tarafta. Bir ilmeği 2 kere ördüğüm ilmeğin boyunu uzattım. İpi tekrar ön tarafa aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 2,
3. İpim tekrar benden tarafta. Bakın bir ilmeği 2 defa örmüştüm. Uzatıyorum boyunu. İpi tekrar ön tarafa alıyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ve kenar ilmeği. Evet, modelin ikinci sırasında bu şekilde tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim ve modelimin üçüncü sırasındayım. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Arka yüzde boyun uzattığımız, örmeden aldığımız ilmeği içeriden dışarı doğru, bakın yönü düzgün olması gerekiyor. Şu şekilde ördüm. Yine 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Hemen yine içeriden dışarı ilmeğimin yönünün doğru çıkması için düz ördüm. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Yine arka yüzde örmeden aldığım ilmeği içeriden dışarı doğru şu şekilde örüyorum. 3 ilmek ters. Bir düz yapıyoruz örmeden aldığımız ilmeği. Sonrasında 3 ters. Evet, bu şekilde pardon arkadaşlar. 3. sıramı tamamladım. Modelin 4. sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Hemen bir tane ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Modelin 4. sırasında bu işlemi yapıyoruz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ve kenar ilmeği. Evet, modelin 4. sırasında bakın bu şekilde tamamladık. Modelin 5. sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Bakın. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Bakın kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Hemen şurada bakın şöyle büyük bir ilmeğimiz var. Buradan sayıyorum. Şu birinci değil, şu ikincinin içerisine bakın şöyle. Birinci değil, ikincinin içerisine giriyorum, büyük ilmeğin içine aldım. İlmeğimi şu şekilde arkasından takarak bu iki ilmeği birlikte ördüm. Bakın. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Tekrar birinci değil, ikincinin içine girdim. Bakın bu şekilde. Şöyle arkasından taktım. 2 ilmeği de birlikte ördüm. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Ara ilmeğim 3 ilmeği ördüm. Birinci değil, ikincinin içinden girdim. Hemen arkadan ilmeğimi taktım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ve kenar ilmeği. Evet, modelin 5. sırasında bu işlemi yaptık. İnanın arkadaşlar, kaydırmalı bir model, muhteşem bir model. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Şu şekilde. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ve kenar ilmeği. Evet, bir modeli yapmış olduk. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için sevgili hanımlar, şimdi şu kurduğumuz desenleri şu ortalara kuracağız. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi 3 desenimiz var. Şimdi bu sırada da 1, 2, 3, 4 desenimiz olacak. Peki nasıl kaydıracağız? Hemen onu da birlikte yapalım arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde, bir sıra kaydırmalı yapacağız. Bu şekilde iki modelin tekrarıyla modelimiz devam ediyor hanımlar. Çok kolay ve güzel. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci modelin 1. sırasındayım. Bir tane ters ördüm. Bakın 3 tane tersimiz var ya burada. Ortasındaki ikinci ilmeği 1, 2 kere ördüm bakın. Birinci ters, düz ilmeği ters yapıyorum. Bakın ikinci ters. Hemen yanındaki ilmeği de ters ördüm. 3 ters. Düz ilmeğin sağındaki ve solundaki ilmekleri ters yapıyoruz. 3 tane ters ilmeği burada ortada elde ediyoruz. Şimdi bakın. Burada birinci ters vardı. İkinci tersimizden yine ne yapıyoruz? 1, 2 ilmek ördük. 1, düz ilmek ters. 2, hemen yanındaki ters ilmek. 3 tane tersimiz oldu. Şimdi yine ortadaki ters ilmekle 1,
2 defa ördük. 3 ters. 1, 2, 3. Hemen yine ikinci tersimizle 1, 2 defa ördüm. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet, ikinci modelin kaydırdığımız modelin birinci sırasında yapmış olduk. Şimdi ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmekten 2 ilmek aldığım ilmeğin boyunu uzattım. İpi tekrar ön tarafa aldım. 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. İlmeğimin boyunu uzattım. Tekrar 3 düz. 1, 2, 3. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. İlmeğin boyunu uzattım. 3 düz. 1, 2, 3. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. İlmeğin boyunu uzattım. Hemen bir düz ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin ikinci sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelin üçüncü sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum. Bakın boyun uzattığımız ilmeği şöyle içeriden dışarı doğru düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane arada ters ördüm. Yine burada boyun uzattığım ilmeği içeriden dışarı doğru. Yani sizin ilmeğiniz düzgünse düz olarak örün. Benim çapraz durduğu için arkadaşlar içeriden dışarıya doğru ilmeğimi şöyle düzgün durması için o şekilde örüyorum. 1, 2, 3 tersimi ördüm. Hemen ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 ters, 1, 2, 3. Hemen ilmeğimi içeriden dışarı doğru düz olarak ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, modelin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 4. sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir ters. 3 düz. 1, 2, 3. Bir ters. 3 düz. 1, 2, 3. Bir ters, 3 düz. 1, 2, 3. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. Evet, modelin 4. sırasında bakın bu şekilde tamamladık. Modelin 5. sırası ve ön yüzündeyiz. Şöyle bir görselimiz var bakın. Modelin 4. sırasında ve ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bakın burada şöyle birinci değil ikinci. Bakın şöyle. Birinci değil ikinci ilmeğin içinden girdim. İlmeğimi uzattım. İlmeğimin arkasından alarak bu iki ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3 tersimi ördüm. Evet, bakın şu şekilde. Gerçekten çok nefis bir model. Birinci değil ikincinin içinden girdim. İlmeğimi şöyle arkasından taktım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3 ters ördüm. Birinci değil ikinci büyük ilmeğimin içinden girdim. Şöyle arkasından taktım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3 ters ördüm. Birinci değil ikinci ilmeğimin içinden girdim. Şöyle arkasından aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, modelin 5. sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelin 6. ve son sırasındayız. Kaydırmış olduğumuz modelimizi de tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, 3 düz, 1, 2, 3, bir ters, 1, 2, 3 düz, bir ters, 1, 2, 3 düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. Evet, ikinci modelimizi de tamamlamış olduk sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Bakın aynı modeli kaydırarak hemen boşluklara koyduk. Şimdi şuradaki yapmış olduğu 1, 2, 3 modelimiz var ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu ortadaki 1, 2, 3 tane ters ilmek var.
Şu ortadaki birinci değil ikinci ters ilmeğe şu desenimizi kuracağız. Birinci değil ikinci modele bakın şöyle. Modelimiz kaydıra 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 gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde harika güzel bir model. Ben sizlere modeli anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Hemen şu modelimizin birinci modelin hemen birinci sırasını göstermek istiyorum. İkinci modelde nasıl kaydırdığımızı gördünüz. Aynı şekilde devam edersiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1, 2, 3 tane ters ilmek ördüm. Şu ortadaki ikinci düz ilmeği ters ilmeği pardon 1, 2 kere düz olarak ördüm. Yine 1, 2, 3 tersimi yaptım. Yine ikinci ters ilmeğe 1, 2 aynı ilmeği 2 kere ördüm. Yine 1, 2, 3 tersimi yaptım. İkinci ters ilmeğime 1, 2 kere aynı ilmeği ördüm. 1, 2, 3 ters ve kenar ilmeği. Evet bakın. Birinci modelimizi de tekrar burada nasıl kurduğumu gösterdim. Modelimiz bu arkadaşlar. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi modelimizin ilerlemiş halini bir görelim daha anlaşılır olsun. Evet sevgili hanımlar bakın şöyle hardal rengiyle yine çok güzel bir model yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Harika oldu. Şöyle elimde göstereyim. Bakın kaydırmalı çok kolay ve güzel. Şöyle hazır lastik uygulaması yaptım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Modelimiz hem gösterişli hem güzel hem de çok şık arkadaşlar. Çok da kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir desen. Arkasını da görelim. Arkası da bakın bu şekilde. Evet bu güzel deseni nerelerde kullanabiliriz sevgili hanımlar? Anne yeleklerinde, çeyizlik yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter, atkı, bere, aklınıza ne geliyorsa bebek battaniyeleri, dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Kalın şişlerle şal yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Bebek pantolonları yapabilirsiniz, bebek tulumları yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa hanımlar gerçekten çok şık, gösterişli, güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüyorum. Harika bir iki şiş örgü modeli. Çok kolay ve güzel, gösterişli, şık sevgili hanımlar. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Bakalım siz bu güzel modelimizi nerelerde kullanacaksınız? Siz de kullanacağınız yerleri yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Nerelerde yapacağınız, beni nerelerden izliyorsunuz yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Yepyeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı, şöyle bir beğeni atmayı unutmayın sevgili hanımlar. Sizlere vermiş olduğumuz bu güzel emekler için şöyle bir beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.